Carinthia Survival Down 1000. Carinthia'nın bir diğer uyku tulumu ve genel anlamdaki taktik özellikleri sayesinde bence benzersize yakın bir uyku tulumu. Benim gibi eğer doğada kaldığınız süreyi ağaçların altında onları görerek, gökyüzünü görerek geçirmek istiyorsanız, bir çadırın içinde uyumak hoşunuza gitmiyor, hamak kampını tercih ediyorsanız ya da bir çeper olmadan uyumak istiyorsanız iyi bir tercih. Dezavantajlarından bahsetmek istiyorum önce. Bu ürün o kadar beğendiğim bir ürün ki bir sürü avantajı var. Ama dezavantajlarından bir tanesi onların ciddi bir kısmını ne yazık ki alıkoyuyor. Bu fiyat aralığında ki bahsettiğim ürün yaklaşık 490 euro yurt dışı fiyatına sahip ki Türkiye'ye gelirken gümrük ve kargo masraflarını düşünün ne kadara çıkacağını tahmin edersiniz. Böyle bir ürünün Gore-Tex bir çepere sahip olmasını tercih ederdim. Yani su geçirmez olması benim için çok ama çok avantajlı olurdu. Ama ne yazık ki su kaydırıcılık özelliği bile ortalamanın altında. Yani onu kullanmak istiyorsanız mutlaka sudan koruyabileceğiniz bir çeperle kullanmak zorundasınız. Birinci dezavantajı ve bence en önemlisi bu. İkincisi, bu kadar güzel ve taktik ürünler üreten bir firmanın ki benzer tulumlarında mesela örnek verebilirim Carinthia Tropen'de var bu özellik. Biz dahili sineklik olmasını çok isterdim. Açık havada gecelediğim zamanlarda ben haşerelerden uzak kalmayı tercih ediyorum. Bunun için ikincil bir şey kullanmak istemiyorum. Keşke bu kadar başarılı bir ürünün içine dahili bir sineklik dahil edilebilseydi Tropen'de olduğu gibi ama o da yok. Üçüncüsü aslında zaten başında söyledik galiba. Dezavantaj olarak kabul edeceğimiz şey fiyatı ki bence az değil böyle bir tulum için. Ve son olarak ona ulaşmak dert. Türkiye'de ikinci el almaya çalışabilirsiniz. Sahibinden.com ve benzeri yerlerde bir iki tane gördüm. Onun haricinde eğer elinde kalmış varsa artık bir zamanlar getiren firmaların ulaşabilirsiniz. Ama bunların dışında muhtemelen eğer o kaynaklar tükenirse Türkiye'den alma şansınız yok. Carinthia ürünleri artık Türkiye'ye girmiyor. Zannediyorum döviz kurlarıyla alakalı satıcılar tercih etmiyor. Evet, bütün kötü yanları bu. Gelelim harika yanlarına. Benim onu tercih etmemin sebeplerine. Bir kere özellikle açık ara koruyucu bir ürün. Ne demeye çalışıyorum? Bu ürünün ekstrem derecesi yani sizi hayatta tutacak derecesi. Evet, içinde üşüyorsunuz ama o sırada hayatta kalabiliyorsunuz. Eksi 42. Benim kamp alanlarım düşünüldüğü zaman ben bu dereceye yaklaşamıyorum bile. Peki normalde sizi konfor derecesinde ne kadar sıcak tutabiliyor? Eksi 20. Ben eksi 20'de sadece termal içliklerimle onun içinde eksi 19'da özür dilerim terledim. Gerçekten önünü açmak zorunda kaldım bir süre. Dolayısıyla da inanılmaz derecede koruyucu olduğunu düşündüğüm bir ürün. Dokusu çok güzel, malzeme kalitesi süper. Genel anlamda sizi çok mutlu edecek gerçekten başarılı bir ürün. Peki taktik olan kısmına gelelim. Ben solo kamp yapıyorum. Yani tek başıma kamp yapıyorum. Böyle olduğum zaman benim olağanüstü bir durumda tepki süremin çok kısa olması gerekir. Ortalama bir tulumun içine girip ondan sonra olağanüstü bir durumda o tulumdan kurtulup gereken pozisyonu almanız çok zor olabilir. Bunun mükemmel bir özelliği var. O da nedir? Kolları var. İçeride bir çift fermuar, dışarıda bir çift cırt cırt var. Onları açtığınız zaman içinden bir tekstil çıkıyor. Ve onlar kol şeklinde. İçine ellerinizi sokuyorsunuz ve özgürlük. Şu noktada belki eleştirilebilir. O kolları saran tekstil biraz daha başarılı, biraz daha koruyucu yapılabilirdi bir kış tulumu olduğu düşünülürse. Ama o da belki hareket özgürlüğünü alır mıydı emin değilim. Ama çok üşüyor kollarınız. Yani eksi 10 derecede o kollarını öyle tutmak biraz sorun. Daha çok içeride tutup hazır giyinmiş şekilde gerektiğinde çıkarmak tavsiyesinde bulunabilirim. Başka taktik bir özelliği var mı? Kesinlikle evet var. Onu kabaca bir kaban gibi, mont gibi kullanabilirsiniz. Ne demeye çalışıyorum? Biraz önce bahsettiğim özellik kolları çıkardınız. Alt çift taraflı açılabilen bir fermuarı var. Alttan açıyorsunuz fermuarını ve alttan ayaklarınızı dışarı çıkardıktan sonra katlamaya başlıyorsunuz. Biraz sonra göstereceğim. Ve arkada klipsleri var. O klipslere taktığınız andan itibaren tamamıyla mont gibi kullanabileceğiniz harika bir ürün. Evet, tabii ki bir mont kadar rahat değil. Arkanızda sonuçta bir hacimle dolaşıyorsunuz ama olağanüstü işlerinizi yapmanız ya da anlık işlerinizi yapmanız noktasında tulumdan çıkmak zorunda kalmıyorsunuz. Hala o sıcacık tulumun içinde kalabiliyorsunuz. Sabah uyandıktan sonra temelde giyinirken ben inanılmaz faydasını gördüğümü düşünüyorum. Bunun dışında ölçüleri. Bu ürünün bize taahhüt edilen ölçüsü 225 santim ve evet doğru 225 santimlik bir tulum var elimde. Ama ağırlık noktasında bir çekincem var. Ağırlık 1850 gram.
diye veriliyor sitesinde. Biraz sonra ölçeceğiz. Şu anda ben onu sıkıştırmadım çok fazla. İstersem daha da sıkıştırıp hacmini küçültebilirim ama çok da bir şey beklemeyin. Neden bunu söylüyorum? Çünkü 50 litre ve altı bir çanta taşıyorsanız diğer ekipmanlarınızda düşünüldüğünde bunu o çantaya sokmak çok kolay olmaz. Diğer ekipmanlarınızdan çok ödün vermeniz gerekir. Genellikle çanta dışında taşımak mantıklı olabilir. Gördüğünüz gibi bir kılıfa sahip. Şimdi ölçelim. 1850 gram mı? Çünkü ben ölçtüğümde öyle çıkmıyordu. Carinthia'nın geneli için bunu söylemeye galiba hakkım var. Carinthia'nın genelinde bu sorun var arkadaşlar. Verilen ağırlıklar tutmuyor. Sıfırlamadım. Benim hatam. Evet. Yaklaşık 2115 gram. Bu da demektir ki aşağı yukarı 300 grama yakın bir ölçüde bir fark var. Sorun mu? Özellikleri düşünüldüğü ve neredeyse o özellikler düşünüldüğünde alternatifsiz olduğu açısından bakıldığında benim için sorun değil. Ben bu fazladan 200 küsür 300 grama katlanırım. Ama öyle olmaması gerektiğini de düşünüyorum. Bu noktada dışındaki kılıfın ağırlığı dahil mi diye firmaya sorduğumda evet dahil 1850 dediler. O yüzden artık söyleyecek bir şeyim yok. Öbür türlü şöyle diyebilirdim. Belki kılıf ağır geliyordur derdim ama firmanın ifadesi düşünüldüğü zaman öyle diyemiyorum. Şimdi gelelim hacimine. Bu gördüğünüz ürün şu an hiç sıkıştırmadığım düşünülürse boyutlarına bakalım beraber. Yaklaşık 40 santim. Çapına baktığımız zaman da aşağı yukarı 23-24 santim. Bunlar fazlasıyla tutuyor. Çünkü Carinthia'nın kendi sitesine girdiğiniz zaman 40'a 25 olduğu söyleniyor. Evet, ki ondan bile az. Ki bu hiç sıkıştırılmamış hali. Ben onu çeşitli yerlerinden istediğim gibi üzerek sıkıştırabilirim. O zaman çok daha az yer tutacaktır. Ama yine de çok küçük bir tulum değil. Evet, şimdi kullanımına bakalım. Kılıfını çıkarmak çok kolay. Bu arada Carinthia'yı şu noktada inanılmaz takdir ediyorum. Benim benzer uyku tulumlarında, Carinthia olmayan uyku tulumlarında o uyku tulumunu içinden çıkardıktan sonra tekrar içine sokmak ölüm. Hele hele tek başıma kamp yaptığımda kamp ortamındaki imkanların düşünüldüğü zaman girmiyorlar içine. Çok eziyet çekiyorum. Ama Carinthia'lar biraz sonra görürsünüz çok rahatlıkla içinden çıkıyor, çok rahatlıkla içine giriyorlar. Sonrasında küçültme işini sağlıklı ve sağlam kayışlarla yapıyor adamlar. Şimdi ben hiç zorlanmadan onu çıkarabileceğim ve rahat rahat sereceğim. İçinden çıkarırken zorlanmazsınız. Tutarsınız ve çekersiniz. Evet. Kılıfı kenara bırakabilirim artık. Açılmış hali bu ürünün. Gördüğünüz gibi gayet hacimli bir ürün ve çok rahat olduğunu söyleyebilirim. Çift yönden fermuarları olduğunu söylemiştim. Bu fermuarların dışında cırt cırtlarla da ayrıca korunuyor hava akımları. Aynı cırt cırtlar içeride de var. Böylece neredeyse ısı kaybı en aza indirgenebiliyor. Alttan da gösterebilirim. Evet. İçte de cırt cırtlar var. Dışta da cırt cırtlar var. Karşılıkları. Gördüğünüz bu ürünün eksi mi tartışılır ama benim için en azından öyle olan bir eksisini söylemeyi unuttum. Şu an sitesine girdiğinizde ve bu ürünü incelediğinizde bir güncelleme var. Artık bu ürün polyamitten yapılıyor. Dış yüzey polyamit, iç yüzey polyamit, içi polyester. Öyle olmasını tercih eder miydim? Ağırlık noktasında biraz dezavantajlı olacağını bilsem bile yine de tercih ederdim. Çünkü ben bir veganım. Ama ne yazık ki bu ürün benimle hiç uyumlu değil. Bu ürün kuş tüyü. Kuş tüyü olması benim zaten felsefemle çelişiyor. Ama ne yazık ki o kadar aramama rağmen ihtiyacım olan başka bir şey bulamadım. Ve benim kamp yapma şeklim düşünüldüğünde, dışarıda uyuduğum düşünüldüğünde ve çok tek başıma kalmak zorunda olduğum düşünüldüğünde seçeneğim yoktu ve istemeye o ürünü aldım. Bunun bir diğer dezavantajı da şu. Gördüğünüz gibi bu bütün hepsi için geçerli. Hani bu ürünle ilgili bir durum değil. Habire dışarıya tüyler fışkırıyor.
Evet, çok az kabul ediyorum ama yine de sağından solundan tüyler çıktığını göreceksiniz. Bu bir ürün ayıbı değil arkadaşlar. Kuş tüyü o kadar ince bir yapı ki o dikiş yerlerinden dışarı çıkabiliyor. Buna yapacak bir şey yok. Bunun haricinde dönersek ürünün baş kısmında boynunuzu destekleyen ve koruyan bir bölüm var. Ben çok nazlı bir adam değilimdir. Pek yastık kullanmam kamplarımda ama bu neredeyse yastık kadar rahat. Yani ayrıca bir yastık arar mısınız? Cidden emin değilim. Bu noktada çok başarılı. Kapatıldığı zaman baş kısmını gererseniz küçücük bir yer görüyorsunuz. Orası nefes almanız için fazlasıyla yetiyor ve yüzünüzü rahatlıkla koruyorsunuz. Biraz önce getirdiğim eleştiri şuydu. Bu yüzeye küçücük bir dahili sineklik eklenseydi bence daha kullanışlı olurdu. Bahsettiğim şey oydu. Kollardan bahsetmiştim. Şu anda şurayı görüyor olmalısınız. Açtım. Ve içinden kolu çıktı. Bu kol demin söylediğim gibi çok ince bir malzemeden yapılmış. Sağlıklı, güzel, dayanıklı ama üşürsünüz. Ciddi şekilde üşürsünüz. Evet. Kolun kullanım şekli bu arkadaşlar. Tamamen çıkarayım. İyi düşünülmüş. Burada baş parmağınızı geçirdiğiniz zaman rahatlıkla dışarı çıkardığınızda sorun yaşamayacağınız bir yapıda. Güzel. İçeriden peki bunu nasıl açıyoruz, erişiyoruz? Burada bir fermuar görüyorsunuz. Bu fermuarı çekip açtığınız zaman işte bu kola giden yol çıkıyor karşınıza. Ve böylece rahatlıkla onu kullanabiliyorsunuz. Peki biraz önce bahsettiğim ikinci özellik, alttan açtığınız zaman bacaklarınızı buradan çıkarıyorsunuz ve bu arkada kalıyor. Bu yapıyı da arkanızda kıvırarak getiriyorsunuz ve şurada görmüş olduğunuz klipsleri onlar için özel olarak hazırlanmış karşı klipslerine iyice katladıktan sonra elbette karşı klipslerine takıyorsunuz. Arkanızda asılı kalıyor. Böylece onu kabaca kolunun çıktığını düşünün. Şu şekilde arkanızda taşıyabiliyorsunuz. Bence gerçekten iyi düşünülmüş, taktik demeye çok layık bir ürün. Peki bu ürünün kullanımı noktasında dikkat etmeniz gereken bir şey var mı? Var. Üstündeki polyomit yapı çok sağlıklı, çok koruyucu, her şeyi güzel, tamam, iyi, hoş ama şöyle bir dezavantaja sahip. Eğer yanlışlıkla küçücük bir kıvılcımı bile onunla temas ettirirseniz kocaman bir delik oluşuyor. Tropen videomda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Aynı dış yüzeye sahip olan o uyku tulumu çok özenmeme rağmen delindi. Ve buna yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Yapabileceğiniz tek şey onu ateşten çok uzakta tutmak ki bu her seferinde ne kadar mümkün çok tartışılır. Çok özenli kullanmak, elinizden geldiğince buna dikkat etmeye çalışın. Peki, şimdi ürünün içine girelim. Uyku tulumu tercihlerimi genellikle önden fermuarlı olanlardan yapmaya çalışıyorum. Çünkü onların benim açımdan en azından içine girip çıkmak daha kolay. Çok kaliteli fermuarlar buna eklendiği zaman, içten ve dıştan da koruyucu cırcırtlar eklendiği zaman bence artık daha fazla yapılabilecek bir şey yok. Mükemmel bir ürün. İçinde çok rahat ettiğini söyleyebilirim. Ben 1.65 boyunda aşağı yukarı bir adamım ve gördüğünüz gibi içine rahat sığabiliyorum. Arkasından bunu yüzüme doğru getirdiğimde biraz önce bahsettiğim arkadaki yapı boynumu rahatlıkla destekliyor. Ve tamamen kapattığım zamanki görüntüyü görün. Evet. Şimdi uyku tulumunu biraz önce bahsettiğim, içeride size gösterdiğim o fermuarlarını açıyorum. Ve kolunu dışarı doğru çıkaracağım. İçindeyken kolunu giyeceğim. Evet. Diğerine. Evet. Bu benim için büyük bir ayrıcalık ve büyük bir rahatlık arkadaşlar. Şu anda eğer çok üşüdüğümü düşünürsem kolumdan hiç çıkarmadan içine doğru alabiliyorum. Arkasından çok gerekli anlarda dışarı çıkarabiliyorum kollarımı ki daha da alabilirdim. Şimdi de onu mont gibi kullanabilmek için ayaklarımı tamamen dışarı çıkaracağım. Olabildiğince açıyorum. Sonra dilediğim kadar kapatabileceğim çünkü. Rahat etmek için.
Evet, gördüğünüz gibi şu an rahatlıkla ayakta durabiliyorum ve kollarımı kullanabiliyorum. Bunun için yapmam gereken son şey burada görmüş olduğunuz şu klipsleri yine onlar için yapılmış olan yerdeki karşılıklarına geçirmek. Bunu yaptığım andan itibaren artık rahat rahat kullanabileceğim. Buldum. Eliniz alışana kadar biraz vakit geçiyor arkadaşlar. Ve bir süre kullanmazsanız aynı şekilde unutabiliyorsunuz yerlerini. Aynı şeyi burada yapacağım. Evet. Bence çok başarılı bir dizayn, çok başarılı bir tasarım ve daha da önemlisi işlevsel. İstediğim gibi kullanabileceğim şu an neredeyse bir monta sahibim. Koruyuculuğunu arttırmak istersem alt taraftan fermuarı iyice kapatabilirim. Çok soğuk olmayan günlerde böyle yatabilirsiniz ya da istediğiniz zaman içine tamamen girip onu tulum gibi de kullanabilirsiniz. Ben onu çok arayıp uzun süre bekleyip alabildim yurt dışından arkadaşlar ve ondan çok memnunum. Fiyatındaki dezavantajı saymazsanız kesinlikle tavsiye edebileceğim diyorum. Şimdi de sıkıştırılmış haline bir bakalım. Bakalım bu hacimli uyku tulumunu ne kadar küçültebileceğim. Enine ya da boyuna bunu yapmam mümkün ama ben genellikle enine yapmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Evet, bayağı inceldi. Daha da... Evet. Peki boyuna bu durumda bir şeyler yapabilir miydik? Çok fazla yapacağımızı zannetmiyorum. Eline sıkıştırdığımız için ama yine de kârdır. Gördüğünüz gibi bir süre sonra ister istemez belirli bir açıya doğru kaymaya başlıyor. Onu engellemek neredeyse pek mümkün değil. Ve uyku tulumlarının çok uzun süre böyle korunması da biliyorsunuz sağlıksız. Ama sadece intikalde bu hale getirebilirsiniz. Ne kadar küçüldü takdir sizin. Ama ilk haliyle karşılaştırıldığı zaman yine de bir çantaya daha kolay sığabileceğini söyleyebiliriz.